Yıl 1230. Yer: Anadolu, Erzincan civarı. Dönemin en güçlü 3 İslam devleti, şiddetli ve kesin bir zafer için karşı karşıya gelmişti. Bir tarafta, Sultan Alaaddin Keykubat önderliğindeki Selçuklu Eyyubi ittifakı. Diğer tarafta, savaş meydanlarının çelikleşmiş hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın komutasındaki Harzem ordusu. Oysa bu savaş, İslam dünyasının en son isteyeceği bir felaketti. Çünkü doğudan esen Moğol fırtınası kapıdaydı. Müslümanlar ise Yassıçemen'de birbirine karşı kılıç sallıyordu. Peki, Müslüman dünyasını bu kaçınılmaz kardeş kavgasına sürükleyen sebepler nelerdi? Hazırsanız, 1230 Yassıçemen Muharebesi'nin hikayesine birlikte başlayalım. Tarihler 13. yüzyılı gösterdiğinde Asya bozkırlarında İslam dünyasını tehdit edecek yeni ve son derece dinamik bir askeri güç ortaya çıkmaya başladı. Önüne çıkan her şeyi ezip geçen, tarih sahnesinde derin ve yıkıcı izler bırakan bu güç Moğollardı. Cengiz Han'ın yönetiminde harekete geçen Moğol orduları kısa bir süre içinde Orta Asya'daki tüm siyasi ve askeri yapıları sancağı altında birleştirdi. Ardından Çin'e girerek Kuzey Çin'i ele geçirdi. Moğol Hanı, tarihteki çoğu göçebe hanından bile daha büyük zaferler elde etmişti. Fakat bu büyük başarılar Cengiz Han için yeterli görünmüyordu. Bu yüzden yeni hedefi çok daha büyük, çok daha uzak topraklardı. Harezm, Maveraünnehir, Horasan ve İran, yani Doğu İslam ülkeleri. Bu hedef doğrultusunda 1220 yılında Cengiz Han tüm gücüyle Harezmşahlar Devleti'ne saldırdı. Saldırının şiddeti ve acımasızlığı o kadar büyüktü ki, koca Harzemşah İmparatorluğu kısa süre içinde yerle bir oldu. Bu feci duruma rağmen hala Moğollara direnenler de mevcuttu. Harzemşahların genç ve yeni lideri Celaleddin Harzemşah, Pervan'da bir direniş gösterip Moğolları yense de, Cengiz Han'ın Indus Nehri kıyısındaki zaferine mani olamadı ve Doğu İran ile Türkistan bölgelerini terk etmek zorunda kaldı. Bu karanlık dönemde, Türkistan ve İran'ı Moğollara kaptıran Harzemşahlar, Sultan Celaleddin Harzemşah önderliğinde hayatta kalmak ve devletini yeniden organize etmek için bir strateji geliştirdi. Moğolların daha ulaşamadığı İldeniz Beyliğini topraklarına katarak başkentini Tebriz'e, yani bugünkü Güney Azerbaycan denilen bölgeye taşıdı. Bu hamle, hayatta kalmak için verilen son çaba gibi görünse de, ilerleyen dönemde İslam dünyasında ve Moğolların pusuda beklediği bir ortamda büyük savaşların fitilini ateşleyecekti. Celaleddin Harzemşah Anadolu'ya geldiğinde bölgede farklı siyasi güçler hakimdi. Anadolu'da Türklerin Ulu Hakanı Alaaddin Keykubat'ın önderliğinde Selçuklular, Şam merkezli Eyyubilerle birlikte askeri bakımdan öne çıkıyordu. Başlangıçta bütün taraflar Moğollara karşı birleşmişti. Ancak Celaleddin'in batıya doğru genişleme hamleleri dengeleri bozdu. Özellikle Eyyubilerin elindeki Ahlat'ı kuşatması ve ardından Selçuklu'ya bağlı Erzurum valisinin onun tarafına geçmesi, savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Alaaddin Keykubat, zaten Harzemşahlarla savaş halinde olan Eyyubilerle ittifak yaptı ve onlardan 10.000 kişilik bir destek aldı. Böylece Selçuklu kuvvetlerinin sayısı 50.000'ini geçti. Celaleddin Harzemşah ise Erzurum valisinin askerleriyle birlikte Trabzon Rum İmparatorluğundan destek sağladı. Böylece yaklaşık 40 ila 50.000 kişilik ordusuyla Erzincan civarına geldi.
Keykubat'ta Sivas-Erzincan arasındaki bölgeye ilerledi. Doğuda Moğol tehdidi büyürken Müslümanlar birbirleriyle savaşmak üzereydi. Bazı tarihçiler, Celaleddin'in asıl amacının Anadolu'ya yerleşip Selçukluları yıkarak burada kendi devletini kurmak olduğunu belirtir. Çünkü doğudan ardı arkası kesilmeyen Moğol saldırıları gelmekteydi. Celaleddin'in attığı adımlar da bu yorumu destekler niteliktedir. Nitekim hem Selçuklular hem de Eyyubiler başlangıçta ona yardım teklif etmiş. Fakat zamanla o oklarını onlara çevirmişti. Şartlar ne olursa olsun artık iki büyük ordu, Yassıçemen Ovası'nda kaderlerini belirleyecek çarpışmaya hazırlanıyordu. ...1230 yılında Muharrem ayının ilk günü Mübarek bin Çavlı komutasındaki 3000 kişilik Selçuklu öncü kuvveti 700 kişilik Harzemşah öncüleriyle karşılaştı. Kısa süren çarpışmada Harzemşah atlı okçuları Selçuklu süvarilerini mağlup ederek geri püskürttü. Bu sırada iki tarafın orduları tamamen meydana çıkmıştı. Savaş düzeni alındı. Sultan Alaaddin Keykubat, ordusunun sağ ve sol kanadını hücuma kaldırdı. Celaleddin Harzemşah ise karşı taarruza geçti ve büyük savaş başladı. İlk çarpışmalarda Celaleddin'in sağ kanadı Selçuklu sol kanadını dağıttı. Ancak Melik Eşref'in komutasındaki Selçuklu merkezi Harzemşah merkezini kırmayı başardı.
Tam bu anda Selçuklu sol kanadı bozguna uğramışken, Sultan Alaaddin Keykubat'ın emriyle Melik Eşref komutasındaki 10.000 kişilik Eyyubi ordusu yardıma yetişti. Eyyubiler arkadan Harzemşah kuvvetlerini kuşattı. Selçuklu askerleri toparlandı. Sayıca üstün olan Selçuklu Eyyubi ittifakı karşısında Celaleddin'in sağ kanadı ve merkez kuvvetleri çöktü. Savaşın kaybedildiğini anlayan Celaleddin Harzemşah meydanı terk etti. Komutanlarından Cihanşah Selçuklulara esir düştü. Sultanlarının sancağının çekildiğini gören Harzemşah askerleri savaşı bırakıp kaçmaya başladı. Kimisi Trabzon'a, kimisi dağlara yöneldi. Merkezde kalan birlikler ise son bir direniş gösterse de fayda etmedi. Ve böylece Yassıçemen Savaşı kesin bir Selçuklu zaferiyle sonuçlandı. Yassıçemen mağlubiyetinden sonra Celaleddin Harzemşah bir daha eski kudretine kavuşamadı. Ne yeni bir ordu kurabildi ne de müttefik bulabildi. Moğollardan kaçarken kader onu daha da acı bir sona sürükledi. Rivayete göre dağlarda bir eşkıyanın mızrağıyla can verdi. Onun ölümüyle Harzemşahlar sahneden silindi. Fakat felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Anadolu'nun ulu sultanı Alaaddin Keykubat da kimin yaptığı asla kesinleşmeyen bir suikastla zehirlenerek hayata gözlerini yumdu. Şam merkezli Eyyubiler ise kendi içlerinden çıkan Memlüklerin darbesiyle sarsıldı. Artık İslam dünyasında Moğollara karşı koyacak tek bir kudretli el kalmamıştı ve onlar önlerinde set bulamadan yürüdüler. İhtirasların, çekişmelerin ve kardeş kavgalarının bedeli ağır oldu. Müslümanların birbirleriyle savaştığı yerde Moğollar kolayca ilerledi. Ve İslam beldelerinin kapıları tarihin en yıkıcı tufanına ardına kadar açıldı. Müslümanların toparlanması artık güç görünüyordu. Ta ki 1299'da Anadolu'da Osmanlı Beyliği kurulana dek.